1970 model bir araç muayeneden geçer mi? Hadi bakalım. Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Biliyorsunuz ki T2A bir minibüs aldım, 1970 model. Bunun tanıtım videosunu çekmiştim geçtiğimiz zamanda. Şimdi bu hafta bir muayeneye girdim bu araçta ve muayeneden kaldım. Kalacağımı biliyordum ama ufak tefek şeylerden kalırım diye düşünüyordum. Öyle de oldu. Şimdi muayene raporumda ağır kusurlu ve hafif kusurlu olanlar nelermiş, bunlara bir bakalım. Sonrasında muayeneden nasıl geçtim, hangi aşamalar gerçekleşti, bunları tek tek sizlerle paylaşıyorum. Egzoz muayenesinden geçtik, onda bir problem yok. Normal muayenede araçta koltuk sayısı tescil kayıtlarıyla uyuşmuyor diyor. Normalde biliyorsunuz bu arabada şu oturduğum üçlü koltuk. Şu ön tarafta ikili koltuk var. Bunun burada hemen şu tarafta bir tane böyle dayamalı bir tane koltuk vardı. Bunu ağır kusurlu yazmışlar. O yüzden bu koltuğu buradan söküp attım mecburen. Yani çıkarıp geri de koyabilirdim ama zaten kullanmak istemedim ve burada bir alana ihtiyacım olduğu için bunu atmış oldum. Yetkili personel diyor ki senin aracın kamyonet statüsünde, otomobil statüsünde de olsa sen araca buraya ekstra bir koltuk koyamazsın ya da buraya lavabo, dolap koyamazsın. O zaman karavan statüsüne girer. Biz karavan statüsünde incelemeye alırız diyor. Ama diyor sen bunları koyarsan eğer otomobilde olsa şeyde olsa kalır. Normal kamyonet statüsünde ya da otomobil statüsünde oturma düzeni neyse o. Ekstra dolap falan olmaması lazım. Monte edilmemiş olması lazım. Sabit olması lazım. Bu bilgiyi paylaşmış oldular. İkinci ağır kusurda koltukların doğru monte edilmediği yazılmış. Bununla ilgili de bakın mesela şu koltuktan örnek veriyorum. Sabit değil. Bu direkt ağır kusur. Şuradan plastik kelepçe attım bunu da sonrasında. Bunu da halletmiş olduk. Tabi koltuklar alttan da sabit değildi. Dayama yerini göstermiştim size biraz önce. Dayama yerinden de ağır kusur. Yani iki ayrı ağır kusur vermiş. Hem alttaki hem de üstteki yer. İkisini de halletmiş oldum. İtme rot başı soldaki kafada boşluk var dedi. Oradaki parçaları mekanikçiye götürdüm ve yaptırdım. Direksiyon kutusu bağlantısında fazla boşluk var dedi. Onu yaptırdım. Ve ön cam yıkama sistemi. Silecek suyu motoru çalışmadığı için ön camdan ağır kusur yazdılar. Bunu da hortum yerinden çıkmış aslında. Taktırarak bunu da halletmiş oldum. Ön sol tekerlek yataklama rulmanında fazla boşluk var demiş. Bunu da hallettim bir şekilde. Yine mekanikçide. Bunlar ağır kusur olan şeyler. Bunların hepsini hallettim. Hafif kusurlar da çok önemli değil aslında ama motorda yağ kaçağı var. Zaten biliyorsunuz bu araçlarda yağ kaçağı alıyor 1970 model. Ufak tefek ekleme yapıyorsun ve devam ediyorsun. İlk yardım çantası. Yangın söndürme tüpü yok. Var da arabaya baksa bulur. Çok karışık olduğu için araba bakmamış. İkaz işareti, ikaz üçgen reflektörü yok demiş. Bu da var. Aydınlatma lambaları bir aydınlatma sistemi çalıştırıldığında diğerini etkiliyor diyor. Olabilir. Kısa hüzmeli far ayarı, uzun hüzmeli far ayarı hatalı. Stepne veya aracın hareketinin devamını sağlayacak sistem yok. Yukarı baksa yukarıda da lastik var. Yani şöyle iki sayfalık bir kusur listesi. Bunları mekanikçiye giderek halletmiş oldum ve T2A kasamız muayeneden başarıyla geçti. Yani iki ayrı muayeneye girmiş oldum. İkinci muayeneden geçtik. Şimdi bu aracı trafiğe çıkardık. Artık yollardayız. Trafiğe de nasıl çıkardık? Bununla ilgili ayrı bir videoda yaparım ama muayeneden sonra sana bir kağıt veriyorlar. Muayeneden geçtiğine dair. Bununla direkt notere gidiyorsun. Notere gittikten sonra plaka zaten çıkartmıştım ben. Notere gittikten sonra direkt aracın trafiğe girmiş oluyor. Bu şekilde süreci tamamlamış oluyorsunuz. Plakanız yoksa da tescile gidip plaka almanız gerekiyor. Yavaş yavaş da yapmaya başladım aracı. Bununla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Şöyle bakın. Evet, bu videoda bu şekildeydi. 1970 model aracımız muayeneye nasıl girdi, muayeneden nasıl kaldı, sonrasında hangi süreçler gerçekleşti ve muayeneden nasıl geçtik.
Muayeneden geçtikten sonra tescili nasıl yaptık? Bu videoda bunların hepsi anlatıldı. Bu tür videoların devamı için takipte kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. Bay bay.